Herkese merhaba. Bugün sizleri Meksika'daki Maya ormanlarında yıllarca doğa tarafından korunan dünyanın 7 harikasından birine götürüyorum. Chichén Itzá antik kentine gideceğiz. Chichén Itzá zamana meydan okuyan Maya antik kenti. Dünyanın 7 harikasından biri olan Chichén Itzá ve Chichén Itzá'daki Kukulkan piramidini görmeye gideceğiz. Ondan sonra da bu sıcakta kendinizi serinlemek için muhtemelen daha önce girmediğiniz cenotelerden birinde yüzmeye gideceğiz. Hazırsanız başlıyoruz efendim. 2 saatlik bir yolculuk sonrasında müzeye vardık. Gördüğünüz gibi herkes şapka satmaya çalışıyor. Çünkü çok sıcak gerçekten yani. İzlama öğretsen daha sıcak. Ama biz hazırlıklıyız. Bizim şapkalarımız kafamızda. Dün aldığımız şapkalar. Yol boyunca da yani otobandan çıkıp Chichén Itzá'nın içine dönünce de yani yol boyunca habire böyle satıcılar, bilet satmaya çalışanlar, park yeri satmaya çalışanlar, hani buraya yaklaştık özellikle park yerleri falan çok insanları durduruyorlar. Durmayın. Yani durmak zorunda değilsiniz. İnsan böyle bir şey yapıyor. Ulan adam beni durduruyor böyle. Hepsinde de görevli falan yazıyor böyle. Ama durmak zorunda değilsiniz. Burada kendi park yeri var. 120 peso. Kampüsün içine girmeden hemen girişte de 80 peso 50 peso da yer bulabilirsiniz ama bu sıcakta bence yürümeyin 70 peso için yani. Buraya bırakırsınız arabayı. İnsanlar bence müzeden çıkıp sıcaktan bayılanlar. Evet şurada bakın göstereyim. Şöyle insanlar gerçekten müzeden çıkıp da hemen şuraya çöküyorlar çünkü gerçekten çok sıcak yani. Aynen burada da yine şapka satanlar falan var. Görüyorsunuz her yerde bir şapka satılıyor. Çünkü gerçekten bu ihtiyaç. Şöyle de bir girişi var. Giriş biletini de buradan da alabiliyorsunuz. İnternetten de alabilirsiniz. Biz şimdi buradan alacağız. Girelim bileti alalım. Ondan sonra size ne kadar olduğunu söyleyelim. Girdik. Bilet almak kısa sürdü. Bir 5 dakika falan sürdü. Normalde 620 peso muydu? Evet 620 idi. Biz tam yarısı 310 verdik. Evet biz burada oturum iznimiz olduğu için, çalışma iznimiz olduğu için Meksikalılara veya oturum izni olanlara daha ucuz yarı fiyatına bir kişi girişten bahsediyoruz yani. Diğerlerine 600 peso. 600 peso da ne yapıyor? 1500. 1500 TL. Evet 1500 TL. Kişi başı 1500 TL. Bir de şöyle bir durum var. Eğer çekim yapacaksanız kamerayla herhangi bir şekilde profesyonel olmayabilir yani. Çekim yapacaksanız da 63 peso bir 150 lira ekstra para vermeniz gerekiyor. Biz şimdi öyle girdik ve mikrofon kesinlikle yasak yani. Bende yaka mikrofonu vardı. Onu arabaya geri bıraktım. Öyle bir kural varmış. Geçen sefer geldiğimizde tabii video çekmediğimiz için ilgilenmedik ama bu sefer bizi girişte durdurdular. Ama şapkasız falan öldürür herhalde bizi bu sıcak yani. Şu anda bile Çok sıcak, çok yani nemli. 10 dakikadan falan hemen hissettirdi ki sıcak bir tur olacak. Şu anda girdik, parkın içindeyiz. Sağlı sollu görüyorsunuz satıcılar var şu anda. Ana piramide doğru giderken bu yolun sonu direkt ana piramide çıkıyor zaten. Mikrofonsuz da nasıl olacak onu da bilmiyorum. Geliyordur herhalde diye düşünüyorum sesimiz. Satıcıların arasından Maya kıyafetleri, Maya maskeleri, Maya bibloları, piramit bibloları satan satıcıların etrafına ya da lucha libre maskeleri. Bu da Meksika'da çok meşhur. Amerikan wrestling ya da serbest güreş. İçinden şu anda piramit zaten görüldü. Tüm şatafatıyla karşımızda şimdi tam açığa çıkalım da siz de net görürsünüz. İşte dünyanın 7 harikasından biri olan Chichén Itzá piramidi. Mayalardan kalma olan piramit şu anda karşımızda. Çok ihtişamlı. Neredeyse hiç restorasyon yok. Bu şekilde doğanın ortasında ayakta kalmayı becerebilmiş. Muhteşem bir yapıt. Az önce rehberi gösterdim size, alkış yapıyordu ve piramitten gelen sesi de duydunuz, biz duyduk. O burada bu ormanlarda yaşayan Mayaların aslında bir nevi taptığı Quetzal kuşunun sesi. Yani ona çok benzer bir ses çıkıyor. Tabii o zamanlarda bundan 1000 yıl önceden bahsediyorum bu ormanlarda yaşayan. Hala var. Bakın yine o ses geliyor. Şu an gayet başarılı yapıyor. Şu an kesildi. Umarım siz de duydunuz. Çok ilginç. Yani bu antik çağlarda Maya İmparatorluğu'nun o kuşu dini törenler için buraya çağırma ritüeli aslında. Yani bu alkış sesiyle beraber o kuşun bu piramidin etrafına toplanmasını sağlayan bir ses. Ne kadar da başarılı bir toplummuş akustik mühendisliğinde aslında bu onu da gösteriyor yani. Şehrin adı Chichén Itzá, piramidin adı ise Kukulkan piramidi. İspanyollar buraya gelmeden önce bu bölgenin hakimi olan Mayalar inşa etti. Peki Mayalar kimdir? Mayalar şimdiki Güney Meksika'dan Guatemala'ya, Belize'ye hatta daha aşağı Nikaragua'ya kadar uzanan Meksika'nın ortasına kadar ilerlemiş bir medeniyet. Ama bunlar bizim düşündüğümüz anlamda tek merkezden yönetilen merkeziyetçi bir toplum değildi. Bugünkü sistemle kıyaslayacak olsak aslında Amerika Birleşik Devletleri gibi eyalet sistemiyle yönetilen ya da bizim tarihten bildiğimiz antik Yunanlar gibi
şehir devletleriydi. Yani burada birçok buna benzeyen, Çiçin Itza'ya benzeyen devlet var. Şehir kalıntısı var. Aklıma gelenler Mayapan, Skaret, Koba. Yani bunlardan birkaçı ama burada yaklaşık herhalde 15 tane falan şehir merkezi var. Tabii ki Çiçin Itza en büyüklerden bir tanesi ve en popülerlerden bir tanesi. Sebebi ise şu gördüğünüz dünyanın 7 harikasından biri olan aslında Kukulkan piramidi. İspanyollar geldiğinde Mayalar bu şehri çoktan terk etmişlerdi. Bunun sebebi aslında iç savaşlar, burada yaşanan kıtlık olduğu düşünülüyor ama tam olarak bilinmiyor. Ve bu piramidin de tam olarak neden inşa edildiği bilinmiyor ama bu piramidin refere ettiği şeyler var. Mesela bu piramidin dört kenarında merdivenler var. Bu merdivenlerden toplam 91 tane var. 91 çarpı 4 toplam 364 tane merdiven var. Mayalardan bahsederken bundan 2500 yıl öncesini düşünün. Yani Avrupa aslında karanlık çağını yaşarken burada insanlar bu toplumlarda 16-17 tane şehir devletinde bu şekilde yapılar inşa ediyorlardı. Ve bunları inşa ederken insanların elinde tekerlek yoktu. Bu kıtada at yok. Özellikle kıtanın bu bölgesinde ağır yük çekecek hayvan yok. Yani Güney Amerika'da yine lama var. Nispeten ağır yük çekebilen bir hayvan olarak kullanılmış ama kıtanın bu bölümünde, Meksika'nın bu bölümünde, Guatemala'da yani bu Maya ormanlarının içinde böyle bir hayvan yok ve o zamanlarda mimaride ne kadar ileri gitmişler, böyle piramitler inşa ediyorlar. Sadece mühendislikte veya mimaride değil, aynı zamanda bilimde de çok ileri gitmişlerdi. Bu kıtada Kolombo öncesinde, yani İspanyolların bu kıtaya gelişi öncesinde bugün bildiğimiz anlamda okunabilen tek yazıyı kullanan, okunabilir anlamda yazıyı kullanan tek toplum Mayalar. Yani bu da bu medeniyetin aslında ne kadar ileri gittiğini gösteren bir olgu. Ve bilinen en büyük yanlışlardan biri de Mayaların aslında bir anda gizemli bir şekilde yok olduğu efsanesi. Evet, 9. ve 10. yüzyıllarda yaşanan büyük kuraklıklar, iç savaşlar ve bozulan ticaret ağları yüzünden özellikle bu şekilde büyük şehirleri, Chichén Itzá gibi büyük şehirleri terk etmek zorunda kaldılar. Kolomb geldiği zamansa, yani İspanyollar geldiği zamansa İspanyollara direnç gösterebilecek kadar hala güçleri vardı. Ve bugünse Mayalar hala bu bölgede, Meksika'nın güneyinde bir miktar, Belize'de bir miktarda Meksika'nın orta bölgelerinde kendi dillerini konuşarak hala yaşamaktadırlar. Mayalar hala da günümüzde yaşıyorlar yani. Yok oldukları bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi. Peki Chichén Itzá? Chichén Itzá neden Mayalar için bu kadar önemli? Chichén Itzá, Mayalıların dilinde İtzaların ağzı. Yani su büyücülerinin kuyusunun ağzı anlamına geliyor. Yucatan Yarımadası'nda neredeyse hiç toprak üstü nehir ya da göl yok. Yani tatlı su kaynağı yok. Ama çok sayıda cenote var. Bu cenoteler de aslında tatlı su kaynakları. Bu yüzden aslında Mayalar da çok farklı şekillerde, çok farklı coğrafyalarda şehirler kurmuşlar. Çünkü bu şehirlerin hepsinin ortak özelliği aslında büyük cenote'lerin etrafında kurulmuş olması. Çünkü İnsanların, Mayaların yaşamak için suya ihtiyaçları vardı. Cenote demek aslında su oburu demek, tatlı su kaynağı. Ve bu şehirde de çok büyük bir cenote var. Birazdan o cenote'ye de uğrayacağız. Burası Chichén Itzá ve bu piramit tek bir kralın eseri değil. Milattan sonra 600'lü yılların başında aslında yükselişe geçen Maya İmparatorluğu 900 yıl boyunca bu kıtanın en büyük imparatorluğu olarak insanlara hükmetti. Ama 900 yılından sonra gerek kuraklık kaynaklı, gerek iç savaş kaynaklı Maya İmparatorluğu artık yerini bu kıtanın en güçlü imparatorluğu olan Aztek'e bırakmıştı. Ama Mayalar asla kaybolmadı. Sadece artık kıtanın en güçlü imparatorluğu değillerdi. Bu şehir aslında 900'lü yılların sonunda Orta Meksika'dan gelen başka bir ırkın etkisiyle son haline, bugünkü haline geldi. Tolteklerin de bu piramide hem kültürel anlamda hem de mühendislik anlamda çok büyük katkısı oldu. Gördüğünüz bu devasa piramit Kukulkan tapınağı. Bizim için zaman geçmişten geleceğe akan düz bir çizgi. Ancak Mayalar zaman, doğan, ölen ve sürekli yeniden başlayan bir çemberdi. Bu yüzden astronomiyi sadece mevsimleri bilmek için değil, tanrıların ne zaman kan isteyeceğini hesaplamak için kullandılar. Ve bu piramit aslında taştan yapılmış 3 boyutlu bir taklit. Şimdi gidelim Orta Amerika'daki ilk top sahasına. Evet, Chichén Itza'da bir top sahası var. Doğru duydunuz, bir top sahası var. Şimdi gidelim o top sahasını, tribünleri, oyunun nasıl oynandığını yerinde görelim. Burası Mezoamerika'nın en büyük top sahası. Burada yankılanan sesler bir zamanlar ölüm kalım savaşlarına aitti. Bu bizim bildiğimiz sporlara hiç benzemiyor. Oyuncuların ellerini, ayaklarını kullanması kesinlikle yasaktı. Yaklaşık 3-4 kilo ağırlığındaki kauçuk ağacın özünden yapılan o ağır ve sert topa sadece kalçaları, dirsekleri ve dizleriyle vurabiliyorlardı. Amaç ise topu yerdeki çizgilere değdirmeden tam 8 metre yukarıda asılan yılan işlemeli çemberlerden geçirmekte. Çemberden geçiren takım maçı kazanıyordu ama sonunda bir kupa töreni yoktu. Kaybeden ya da tanrıların onuruna kazanan takımın kaptanı tanrılara kurban veriliyordu
Ve bu şekilde kan ile evrenin çemberi tamamlanıyor. Maya şehirlerine yeniden bereket yağıyordu. İnanış bu şekilde. Bu oyun sadece fiziksel bir güç gösterisi değildi. Bu evrenin bir simülasyonuydu. Mayalar için o ağır kauçuk top güneşi temsil ediyordu. Oyun ise karanlığın, güneşle yeraltı dünyasının bitmek bilmeyen kozmik savaşıydı. Topun yere düşmesi, güneşin yeraltı canavarları tarafından yutulması demekti ve bu bir felaket getiriyordu. Burası da Çiçin İslam'ın o zamanki devlet başkanının maçları izlediği makamı. Bütün oyuna buradan hakim olup sadece takım kaptanlarının değil, eğer o sene bereket için ya da tanrıları mutlu etmek için daha fazla kurban verilmesi gerekiyorsa verilmesi gereken kurban sayısına ve kimlerin kurban edileceğini oradan buradaki maçı izleyerek karar veriyordu. Bu arkamda gördüğünüz ise Savaşçılar Tapınağı. Kolomb'un askerleri, Kolomb'la beraber gelenler Karayipleri kolonileştirdikten sonra aslında Amerika kıtasının içlerine doğru hareket ettiler. Buraya 16. yüzyılda Francisco de Montejo ilk ulaştı. Yani Chichen Itza'ya. Ulaştığında ise burası aslında neredeyse terk edilmiş bir şehirdi. Mayalar bu şehri kaderine terk etmişlerdi. Fakat koloniciler geldiği zaman işler değişti. Tekrar Maya şehir devletleri kendi aralarında birleşerek bu şehri tekrardan geri almak istediler. Çünkü kolonicilere bu şehri vermek istemiyorlardı. Yani İspanyollara boyun eğmediler. İspanyollar kendi kutsal şehirlerini işgal edince çok öfkelendiler. İspanyollar kendi kutsal şehirlerini işgal edince çok öfkelendiler. Diğer şehir devletleriyle birleşerek bu şehri abluka altına aldılar. Aylarca süren ablukada artık açlıktan neredeyse kırılan İspanyollara bir gece oklarla saldırdılar, ateşli oklarla saldırdılar ve daha sonra bu şehri geri aldılar. Fakat tabii ki bu kısa sürecek. İspanyollar tekrar daha güçlü bir şekilde gelecek. Sadece Chichen Itza değil, bütün kıtayı aslında ele geçireceklerdi. Bizim buraya ikinci gelişimiz ve iki seferde de kendimi Apokalipto filmindeki gibi hissettim. Filmi izlediyseniz hatırlarsanız buradaki kurban verme töreninden kaçıp kendini kurtaran bir yerli ormanların içinden kaçarak sahile ulaşıyor ve final sahnesinde sahilde kıtayı keşfeden İspanyollarla göz göze geliyor. Bu aslında Mayalar için sonun başlangıcı demek. Yani etkileyici bir film. İzlemediyseniz bence izleyin. Cenote'ye doğru gidiyorum şu anda. Buranın Chichen Itza şehrindeki su kaynağı olan Cenote. Bu da klasik bir Maya evi aslında. Şu anda burada bunların kalıntısı yok. Zaten gördüğünüz gibi çok zayıf bir yapı. Şehrin etrafı bu şehir aktifken bu şekilde Maya evleriyle örülü ve insanlar tabii ki bu şekilde bu şehirde yaşıyorlarmış ama yaklaşık 1000 yılında İspanyollar buraya gelmeden 500 yıl önce bu şehir çeşitli kuraklık sebepleriyle, iç savaşlar sebebiyle zaten daha önce anlattım piramidin orada terk edilmiş İspanyollar gelmeden önce. Siz de İspanyolların eğer ilk kolonilerinin olduğu yeri merak ediyorsanız Karayipler'de yaptığımız kruz turunu ve orada uğradığımız Porto Rico'yu, Dominik Cumhuriyeti'ni mutlaka izleyin. İlk kolonilerin izlerini takip ediyoruz. Solok Cenotesi. Şöyle çok derin bir kuyu görüyorsunuz. Bu şehrin tatlı su kaynağı. Çok büyük zaten. Bayağı büyük. En büyüklerden bir tanesi herhalde bu. Zaten şehir de bayağı büyük. Yukatan'da bunun gibi yaklaşık 10.000'e yakın cenote var. Bu sadece onlardan bir tanesi. Ama buna girilmiyor. Bazı cenotelere giriliyor. Şimdi biz de buradan çıkınca eğer vaktimiz yeterse bir tane cenoteye uğramayı düşünüyoruz. Orada bir serinleyeceğiz çünkü artık gerçekten sıcakladık. Bayağı sıcak. Zaten cenote aslında bu şehirdeki son durağımız. Şimdi çıkacağız. Tekrar Tulum'a doğru yol alacağız. Ama önce dediğim gibi cenoteye bakayım haritada. Nerede? Bu da artık ne işe yarıyormuş? Şurada bir yazı vardı. Bir bakayım. Bu da cenotenin yanında bir yapı. Bu da aslında bir tapınakmış ama yani suyun yakında bence bu bir su evi. Yani o zamanlar suyu koruyan bekçilik falan da olabilir. Neyse biz yolumuza devam edelim. Şimdi burayı bitirdik. Şehri bitirdik. Yani biz çok beğendik. Chichen Itza'yı gerçekten. Çok önemli bir yapı. Zaten 7 harikadan biri. Orta Amerika'nın İspanyol öncesi dönemlerine ışık tutan bir yapı. Ve zamanında Mayalar buradan çekildiği zaman orman tarafından, doğa tarafından korunan bir yapı. Dediğim gibi özellikle ana piramit, Kukulkan piramidi ya da kale dersiniz El Castillo çok ciddi oranda korunmuş durumda. İhtişamıyla gerçekten dünyanın her bir tarafından turist çekiyor. Size de tavsiyemizdir. Eğer Meksika yolunuz düşerse mutlaka buraya da bir uğrayın deriz. Biz çok beğendik. Siz de Chichen Itza'yı, piramidi, cenoteyi artık gösterdiğimiz şeyleri beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok sıcakladık artık Chichen Itza'da. O yüzden kendimize bir tane cenote'ye attık. Hemen 10 dakika mesafede bir tane cenote var. Cenote İkkıl diye. Tulum yolu üzerinde. Biz de şimdi burada bir 2 saat serinleyip ondan sonra Tulum'a doğru. yeni kalacağımız yere doğru. Buradan Tulum da herhalde bir 2 saat değil mi? Aynen. Buradan da bir 2 saatlik bir Tulum yolu var. Serinledikten sonra da Tulum'a doğru o 2 saatlik yolu yapacağız. Şimdi girelim bakalım cenote nasılmış.
Bu arada millet çıkıyor, biz giriyoruz tabii. Onlar muhtemelen geldiler sabahtan. Buranın keyfini çıkardılar. Şimdi onlar artık çıkıyorlar. Son 2 saat zaten Senato'nun 5'e kadar açık. Şu an saat 2.30. Biz de girelim. Giriş biletini aldık. Locker'da biletin içine dahil. 2 paket var. Biri öğlen 2'de yemekli olan, ona 480 peso alıyorlar. 480 miydi? 480 değil mi? Evet. Evet. Bizim aldığımız sadece Senato'ya giriş o 240 peso. Yok 500 kısızdı galiba. 480 buna verdik. Şimdi bakarız fiyatlara bilmiyorum. Şu anda giriş için bileklikleri taktırıyoruz. Gracias. ¿Dónde está el locker? Sí, en las marcas del Ya- suelo las conoces. ya ver. porque a mano izquierda, Llevar. vestidores. Llevar. Ok. Sí, No. Llevar değil miydi anahtar? Galiba. Llevar está? sí. Üzerinde herhalde. Okay. Yes, we would like to understand where is the keys of the lockers. Okay, the keys in the locker now is in the locker. Okay, so great, great. Like we understood, thank you. Kilitle ilgili, yani locker'la ilgili kısa bir kaos yaşadık. Nerede dedik anahtarlar falan. Anahtarlar locker'ın üzerindeymiş. Direkt eşyalarınızı koyup anahtar alıp çıkıyormuşsunuz yani. Güzel sistem. Ya bu arada çok güzelmiş ya. Hava falan da, nemi falan da gitti, bir ufak böyle bulutlandı falan. Çok güzel oldu. Tertemiz de bir yere benziyor. Evet. Ya biz şimdi bunu kişi başı 240 peso vermişiz. Toplamda 480 peso ödedik. Bunda bir tek yemek yok. Yemekli olan da bir 510 falandı. Bir kişi 510'du. Şeyi çektik ya, 3 sene önce çektiğimiz şeyi unuttuk ya. Çektik, gişede yazıyordu, unuttuk. Şimdi mayomuzu giyelim. Hemen Senato'ya atacağız kendimizi. Yani çok güzel görünüyor gerçekten. Baksana, ha burada da golf arabası var. Sürelim mi? Alıştık golf arabası sürmeye. Çok güzel görünüyor. Can yeleklerimizi giydik. Bu zorunlu. Hazırız. Ya şey çok hoşumuza gitti. Can yeleklerine giydirmeden önce şurada duş aldırıyorlar. Ha biz de aldık. Temizlik anlamında. Sonra can yelekleri de yine bir yerde steril edilmiş halde geldi. Yani bunlar zaten steril edilmişti. Yeni gelenler steril edilmiş hale geldi. Temiz duruyor çünkü bunlar kapalı su havzaları olduğu için kirlenmeye çok müsait yerler. Ama mümkün olduğunca ellerinden geldiği kadar böyle almışlar. Tek sıkıntısı terlikle gitmeye izin vermiyorlar. Şu an ayaklarım mahvoldu. Şöyle beton yolda yürüyoruz. Şu an ayaklarım mahvoldu. Neyse merdivene geldik. Şimdi ineceğiz. Umarım bunlar daha ayak dostu. Evet fena değilmiş. Evet şimdi Senato'ya iniyoruz. Sonra da Cumburlop bir şeyler atlayacağım. Böyle bir oblukta girdiniz mi daha önce? Yani bizim Türkiye'de pek yok bunlardan. Biz daha önce San Luis'te yaşadığımız yerde girdik. Oradaki de efsaneydi. Eğer siz de girdiyseniz bir yerde mutlaka tecrübelerinizi alta yazın. Bizi şu anda gerçekten süper bir tecrübe daha bekliyor. Hadi bakalım gidelim. İnmek de çok zormuş ya gerçekten. Tam böyle tarih öncesi çağlarda yüzmeye gider gibiyiz. Tabi o zaman yüzmek diye bir spor var mıydı bilmiyorum ama İnsanoğlu her çağda insan oldu gerçi. Onlar da kesinlikle yüzüp eğlenmişlerdir. Otantik bir yere gidiyoruz gerçekten. Çok güzel. Şöyle tahtadan giriş yerleri de var. İnsanlar giriyor. Merdivenler var. Ya da şuradan atlayabiliyorsunuz ama şu an kapattılar. Niye kapattılar bilmiyorum. Az önce insanlar buradan atlıyordu. Şimdi ben de bir gireyim. Sonra tekrar tecrübeleri paylaşırız. İnanılmaz eğlenceliydi gerçekten. İçinde balıklar falan var. Yaşayan bir canlı gibi, yaşayan bir organizma gibi şu anda. Suyun sıcaklığı süper, müthiş. Harika bir tecrübe gerçekten. Eğer Chichen Itza'ya gelirseniz mutlaka zamanınızı 2 saat olsa 1 saat olsa buraya ayırın. Çok güzelmiş gerçekten. Biz çok beğendik. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp kanala abone olun. Gerçekten süper ya. Yani girerken ayrı güzelmiş. Şimdi çıkarken de sanki böyle zindandan çıkıyormuş gibi bir hava var. Çok güzel. Çok otantik bir hava katmıştık, ışıklandırma falan.
Sanki Bizans zindanlarından çıkıyorum yani. Şimdi çıkıyoruz. Yaklaşık 1,5 saat falan herhalde yüzdük. Yani suyun sıcaklığı falan efsane güzeldi. Çok eğlendik, çok güzel vakit geçirdik. O Çiçinistan sıcağından sonra çok iyi geldi. Yeah. Yeah, they're so pretty. Artık buradan Tulum'a geçeceğiz. Maya ormanlarının arasından 2 saatlik bir yolumuz var. Bu videoyu da burada tamamlayalım. Tulum için apayrı bir video yapacağız. Videoyu beğenip bizim daha fazla insana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayalım. İyi akşamlar, iyi günler, iyi hafta sonları artık her ne zaman izliyorsanız.